Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısında olacak. Borsa İstanbul 100 Endeksi haftanın son işlem gününde günü %1,85 yükselişle 1410 seviyesinden kapatırken işlem hacmimiz 16,4 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Yurt içi borsalarında yükselişler devam ederken Borsa İstanbul negatif ayrışırken bilanço döneminin sonuna yaklaşmış olmamız nedeniyle gelen kar satışlarının geri çekilmede önemli etkisi olduğunu söyleyebilirim. Dow Jones Endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Temmuz ayı enflasyon verisi beklentilere paralel olarak aylık bazda %0,5, yıllık bazda ise %5,3 seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan veriler sonrasında Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde hafif geri çekilme görülse de kayda değer bir değişiklik görülmedi. Tarım dışı istihdam verisi sonrasında özellikle emtia fiyatlarında yaşanılan geri çekilme dikkat çekerken bu yüzden dün açıklanan veriler dikkatler üzerine toplamıştı. Enflasyonun beklentiliye paralel bir şekilde gelmesi sonrasında Fed'in politikalarında değişikliğe gitmesine gerek kalmazken Senato'dan alınan onayla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde altyapı yatırım paketi yakın zamanda uygulamaya girecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden hükümetini göreve geldiği günden beri açıkladığı teşvik paketleriyle birlikte ekonomiyi salgın öncesi konumuna geri döndürmeye devam ediyor. Türk lirası Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil getirilerindeki görülen geri çekilme sonrasında 8,30 Türk lirası seviyesini test ederken Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisi sonrasında yükseliş trendine girdiğini gördük. Kısa süre içerisinde 8.30'dan 8.65 seviyesine yükselen Türk lirası için bugün gerçekleştirilecek olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısından çıkacak olan sonuç fiyatlarda önemli bir etki yaratacak. Bugün saat 14'te Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısından çıkacak sonuç ve toplantının öne çıkan maddelerine baktığımızda Temmuz ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte faiz tartışmalarının da arttığını görüyoruz. Enflasyondaki güçlü seyrin devam etmesinin en önemli nedeni ekonominin tekrar açılmasıyla birlikte gelen güçlü talep önemli etkili olurken emtia fiyatlarında da kayda değer yükselişin maliyetler açısından enflasyonu baskılaması mevsimsel etkilerde olduğu görülüyor. Geçtiğimiz dönemde doğalgaz ve elektrik zamlarının enflasyon üzerindeki etkileri sürerken Başkan Kavcıoğlu katıldığı toplantıda ve röportajda politika faizinin enflasyonun üzerinde kalacağını sıklıkla vurgulamıştı. Son açıklanan enflasyon verisi sonrasında reel getiri 0,05 puan olarak kayıtlara geçerken enflasyon ile ilgili genel projeksiyonun yaz ayları içerisinde geri çekilmenin görüleceği yönündeydi. Ancak turizm sezonu ve ekonominin açılması enflasyonu tetiklemesiyle birlikte reel getirideki marjın daralmasına neden oldu. Bugün gerçekleşecek olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısından piyasa beklentisi faizlerde bir değişikliğe gidilmemesi yönünde. Toplantı karar metninde yer alacak olan ifadelerin döviz kuru üzerindeki etkileri de
hep birlikte göreceğiz. Geçtiğimiz toplantıda sıkı para politikasının uygulanabileceğine dair ifadelerin toplantı metninden çıkarılmış olması sonrasında döviz kurunda hareketlilik yaşarken bugün karar metninde uygulanan politikaların destekleneceğine dair açıklamaları da yakından takip ediyorum. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında bugün gerçekleşecek olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısını yakından takip ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon beklentilere paralel %5,4 olarak açıklanırken Amerika Birleşik Devletleri tahvil piyasalarındaki görülen sert yükseliş sonrasında yaşanılan fiyatlamalarla birlikte Türk lirasındaki yukarı yönlü eğilimin sürdüğünü görüyoruz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,65 ve 8,72 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,54 ve 8,50 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise dün açıklanan ZEV endeksi Ağustos ayında 42,7 seviyesinde gerçekleşirken tarım dışı istihdam verisi sonrası son 4 ayın en düşük seviyesini gören Euro'da değer kaybının devam etmesini bekliyorum. Gözler bugün gerçekleştirilecek olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para piyasası toplantısında olacak. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,15 ve 10,20 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10,05 ve 10 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisinin beklentiler dahilinde gelmesi üzerinde fiyatlamalarda oynaklık görülmezken dolar tekrardan yükselişe geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni altyapı paketlerinin yürürlüğe girmesi planlanırken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden salgın öncesine dönebilmek için ellerinden geleni yapacaklarını söylerken enflasyonu da yakından izlediklerini belirtti. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,1770 ve 1,18 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının gelmesi durumunda ise 1,1725 ve 1,17 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise pazartesi gelen satışlara rağmen dün gelen tepki alımlarının ardından tekrardan 70 doların üzerini gördü. Hafta başında Çin'de artan vaka sayıları sonrasında gelen kapanma endişeleri geri çekilmede önemli rol oynarken dün açıklanan ham petrol stokları 446 bin azalış gösterirken Brent petrole teknik olarak baktığımızda Brent petrolde yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 72 dolar ve 73 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 71 dolar ve 70 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim
dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take a